Rus ayısı, makine, demir ve minderin korkusu. Bu kalıplaşmış unvanlar belki de kimsenin itiraz edemeyeceği güreş tarihinin en büyük efsanesi Alexander Karelin'e ait. Tam 13 yıl boyunca yenilgi yüzü görmemiş, bunun yanında 6 yıldır rakiplerine puan dahi vermeyen şampiyondur kendisi. Sadece fiziksel gücüyle değil, üstün zekası ve stratejik hamleleriyle spor dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Sibirya'nın sert ve engin topraklarından gücün ve kararlılığın hüküm sürdüğü güreş dünyasının zirvesine yükselen bir isim var. Alexander "Makine" Karelin. 1967 yılında Sovyetler Birliği'nin Novosibirsk kentinde dünyaya geldi. Rus ayısı anlamını içinde barındırdığı üzere doğuştan gelen güce ve fiziksel özelliklere atıfta bulunur. Doğuştan gelen gücünü doğduğu ağırlık olan 6,8 kilogram gayet net bir şekilde açıklıyor. Birçok erkek çocuğu gibi spor dünyasına futbol ile ilk adımını attı. 14 yaşına geldiğinde sahip olduğu ölçüler o dönemki yetenek avcılarının dikkatinden kaçmayacak seviyedeydi. 1,74 uzunluğunda ve 78 kilo ağırlığındaki bu dev genç, Sovyetlerin o dönemki meşhur güreş antrenörü Viktor Mihailovich Kuznetsov'un himayesi altına girdi. Akabinde ise Karelin, Kuznetsov'un ellerinde yıllar içinde yenilmez bir güreş efsanesine dönüşüyordu. Bu dönüşüm tabii ki de hiç de kolay olmadı. Yenilmez döneminin başlangıcı olan 1987 yılına kadar vücudunda kırılmamış kemik kalmamıştı. 8 defa kaburgasını, 2 kez elini, bir kez de bacağını sakatlıklara kurban verirken defalarca minderde beyin sarsıntısı geçirdi. 15 yaşında bacağını kırmasının ardından annesi Karelin'in formasını yaktı ve bir daha güreşmemesini istedi. Ancak Karelin çoktan kararını vermişti. Ne olursa olsun güreş ile hayata tutunmaktan başka seçeneği yoktu. 1987'ye kadar Karelin Novosibirsk'teki antrenman hayatını sürdürüyor, genç yaşta gösterdiği potansiyelle Sovyet güreş camiasının dikkatini üzerine çekiyordu. Geçirmiş olduğu yüzlerce antrenmanın, onlarca sakatlığın ardından artık sonuç alma vakti gelmişti ve nihayet 20 yaşında Sovyetler Birliği şampiyonasına katıldı. Çeyrek final ve yarı final turlarında Karelin deneyimli rakiplerini teknik üstünlüğüyle hızlıca eleyerek büyük bir ivme yakaladı. Finalde 1985 ve 1987 yıllarında dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış, Sovyetler Birliği'nin en güçlü ağır siklet güreşçilerinden biri olan Igor Rostorovski ile eşleşti. İlk dakikalarda güç dengesi eşit ilerlerken Rostorovski ikinci devrede sert bir bodylock taktiğiyle Karelin'in belini kontrol altına aldı ve bu hamle ona tek puana getirdi. Karelin ters kaldırış denemeleriyle maça tutunmaya çalışsa da Rostorovski'nin deneyimi ve denge kontrolü genç sporcunun atağına fırsat tanımadı. Maçın sonucu 1-0'dı ve bu sonuç Karelin'in ulusal arenadaki ilk ve son mağlubiyetini işaret etti. Mağlubiyetin ardından 1988 yılında Igor'dan intikamını aldı ve Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 1988 Olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Özellikle o tarihlerden itibaren uyguladığı, zamanla kendi ismiyle özdeşleşen bir teknik kazandırdı güreş camiasına. Onun en çok bilinen ve adını taşıyan hareket bugün hala Karelin lift olarak anılıyor. Bu teknik rakibinin belinden sarılıp savunma pozisyonundayken tüm vücut ağırlığıyla yerden kaldırılması ve geriye doğru savrularak puan alınması esasına dayanır. Karelin'in farkı bu hareketi ağır siklette 120-130 kiloluk rakiplerin üzerinde uygulayabilmesiydi. Birçok güreşçi bu ağırlıkta rakibini yerde bile oynatmakta zorlanırken o rakibini yerden keser, havaya kaldırır ve bir balyoz gibi yere indirirdi. Bu teknik için yalnızca güç yetmiyordu. Denge, zamanlama ve doğru pozisyonda şarttı. Karelin yıllar süren antrenmanlarla bu beceriyi o kadar geliştirdi ki bu hareket onun imzası haline geldi. Hatta pek çok rakibi müsabaka boyunca sadece bu teknikten kaçınmak için ekstra önlem alıyordu. 1988'de sadece 21 yaşındayken Dünya Şampiyonası finalinde Sovyetler Birliği adına mindere çıktı. Rakibi dönemin önde gelen isimlerinden Bulgar güreşçi Ragnar Gerovski'ydi. Rakibi maçın başında harika akıl oyunu ile muazzam bir takedown yakaladı ve 3-0 öne geçti. Devamında Alexander rakibinin üzerine bir kara bulut gibi çöktü ve ardı kesilmeyen Karelin liftleriyle geriden gelerek skoru 5-3'e getirdi. İlk altın madalyasını kazandı. O gün aldığı zafer sadece bir madalya değildi. Benim dönemim başladı mesajıydı. Olimpiyat oyunlarının ardından birbirini takip eden 3 yılda rakiplerinin en güçlerini bile oldukça kolay gösterdi ve üst üste 3 yıl dünya ağır siklet şampiyonu oldu. Bu dönemlerde rakiplerini ne kadar basit gösteriyorsa bir o kadar da ciddi sakatlıklar, sağlık problemleriyle mücadele etti. Defalarca kol, kaburga kırıkları ve ardı kesilmeyen beyin sarsıntıları. Sözlerime Karelin'in tam da bu dönemini tanımlayan Alman filozof Friedrich Nietzsche'ye ait bir sözle devam ediyorum. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir.
İşte bu zorlu süreç ona sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda acıya rağmen devam edebilme felsefesini öğretti. Devam ediyoruz. 1997 Olimpiyat Oyunları. Yer Barcelona. Final yolunda hiçbir güreşçi kendisine 3 dakika bile dayanamadı. Kendisi bu olimpiyat performansını hızlı bir maraton koşusu olduğu sözüyle değerlendiriyor. Final karşılaşmasında daha önce 1986 yılında Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmış, turnuvanın favori ismi demek isterdim ancak tek büyük favori Karolin olarak öne çıkıyordu. Deneyim, tecrübe anlamında oldukça önemli, kariyerine tam 20 şampiyonluğu bulunan İsveçli Thomas Johansson ile karşılaştı. Sadece 2 dakika süren maçta Karolin Johansson'ı tuş etti, basit gösterdi. Bu turnuvadaki gösterdiği olağanüstü performansın ardından sporun önde gelen isimleri kendisine Rus ayısı lakabını layık gördü. Bu yenilgisiz dönem aynı zamanda sporun simge anlarından ikisinin doğuşuna tanıklık etti. 1993'teki Dünya Şampiyonası'nda üstelik de dönemin en iyi güreşçilerinden Matt Gafari'ye karşı güreştiği açılış karşılaşmasında 2 kaburgası birden kırıldı Alexander'ın. Buna rağmen Rus efsane karşısına çıkan herkesi kırık kaburgalarıyla alt edip turnuvayı altın madalya ile kapattı. 1994 yılında güreştiği yüzyılın karşılaşması olarak anılan ve Rus milli takımının adeta dünyanın geri kalanına karşı mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda Karolin bu kez de olimpiyat şampiyonu Hector Milya'nın sırtını yere getirdi. Takip eden yıllarda tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarına ambargo koyan Rus efsane 1996 Atlanta Olimpiyatları finalinde yıllar önce kırık kaburga ile yendiği Matt Gafari'yi bu kez sağlıklı bir şekilde yenip 3. altın madalyasını boynuna geçirdi. Gafari'nin karşılaşma sonrasındaki gözyaşları, kariyerleri boyunca Karolin ile mücadele etmek zorunda olan rakiplerin ne kadar kötü bir psikolojide olduğunu gözler önüne serdi. Katıldığı turnuvalar dile kolay, dünyanın en iyi ağır siklet Greco-Romen güreşçilerinin katıldığı, birbirinden önemli yıldızların sahne aldığı arenalar. Biri düşünün, 130 kilo sanki bir ağır siklet değil, hafif siklet. 1996 yılını geride bırakırken hazinesinde tam 18 altın madalya bulunuyordu. 1997, 98 ve 99 yılları rakiplerine puan dahi vermediği ezici üstünlüğüyle geçildi. Hatta bir dönem kısa bir MMA macerasına tanıklık etti. Japonya'da faaliyet gösteren, kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi MMA dövüşçüsü olan Fedor Emelianenko'nun da boy gösterdiği Rings organizasyonunda bir maça çıktı. Tecrübeli rakibi Akira Maeda'yı 3 round boyunca üstün güreşiyle domine eden Karolin ilk ve son MMA maçından galibiyetle ayrıldı. Bu nice zaferler, madalyalar ve sakatlıklar ile geçilen 4 yılın ardından artık 33 yaşına merdiven dayamıştı. Güney Kore, İspanya ve Amerikan Birleşik Devletleri'nde üst üste kazandığı 3 olimpiyat altın madalyasının ardından son olarak Avustralya'da düzenlenen olimpiyat oyunlarına katıldı. Rakiplerini adeta minderde silip süpüren bu adam o gün 4. kez olimpiyat altınını kazanarak tarihe geçmeye hazırlanıyordu. Finale kadar karşılaştığı 4 rakibini toplam 13-0 ile geçen Karolin finalde karşısında Amerikan Birleşik Devletleri'nden Roland Gardner'i buldu. Roland uluslararası sahnede çok da büyük başarılar elde etmemişti. Hatta çoğu kişi onun finale kadar gelmesini bile sürpriz olarak görüyordu. Nitekim karşılaşma Karolin'in baskısıyla başladı. Karolin yıllardır kimsenin karşı koyamadığı o ünlü kaldırış hamlesi için pozisyon aldı ancak Roland Gardner beklenmedik bir şekilde bu hamleyi başarıyla savundu. Hakemler Gardner'in bu savunma sırasında avantaj elde ettiğine karar verdi ve Gardner'e 1 puan verildi. Hakemlerin bu kararı Karolin'in 6 yıl boyunca kimseye tek bir puan bile vermediği efsanevi serinin sona erdiği andı. Maçta başka puan çıkmadı, skor 1-0 Gardner lehine tayin edildi ve düdük çaldığında tüm salon sessizliğe büründü. 2025 yılına gelindiğinde hala bırakın geçilmeyi yanına bile yaklaşılamamış birbirinden özel dünya rekorları. Öyle bir adam düşünün ki başkaları için bir ömürlük övünç olan gümüş madalya Rus ayısı için yalnızca 13 yıllık kusursuzluk serisinin bir kenar notuydu. Bu yenilginin ardından kısa süre içerisinde emeklilik kararını duyurdu dev adam. Bu kararın sonrasında siyasete atıldığını belirtiyor. Bu konunun derin detaylarıyla sizin değerli vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Bugün sizlerin eşliğinde güreş tarihinin en büyük efsanesi Alexander Karolin'in spor hayatını konu aldı. Son olarak videoyu hazırlarken kendime sorduğum soruyu sizlere yönelterek sözlerimi noktalıyorum. Alexander Karolin günümüzde bu kusursuz güreşini 8gen'de MMA arenasında sergileseydi şu anda Jon Jones, DC, Khabib ve GSP gibi efsaneler arasında adını yazdırabilir miydi? Düşüncelerinizi oldukça merak ediyorum dostlarım. İçerik oluşturmamdaki motivasyonum için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.